tabloda Kanada Başbakanı sosyal medyasında gördün mü? Ne kadar sempatik gözüküyor değil mi? Öyle göründüğünü bakma. Şimdi neler yaptıklarını onda anlatacağım. Fransa ve İngiltere, hatta Batı ülkelerinin büyük bir kısmı, hatta Çin, Afrika'yı sömüren çok sayıda ülke mevcut. Ancak tüm bu ülkelere ek, dünyaya iyilik timsali olarak gözüküp sömürü konusunda hiç de geride kalmayan bir ülkeden bahsetmek istiyorum. Evet, Kanada'yı konuşacağız. Söz konusu ülke, Afrika'nın doğal zenginlikleri üzerine kurduğu neokolonyal egemenliğiyle mutlaka konuşulmaya değer. Araştırma sürecinde çok sayıda kaynağın Kanada tarafından sansürlendiği de gördük. Neyse, lafı uzatmayın ve GZT'nin 10'unu başlasın. Hazırsanız Kanada'nın Afrika sömürüsünü masaya yatıracağız. Kanada, küresel jeopolitikte daha önce alışılmadık bir itibara sahip. Birçok insan için Kanada dost canlısı ve hatta medeniyet temsilcisi olarak değerlendiriliyor. Kanada için yaygın biçimde kullanılan yakıştırmalardan biri de daha az gelişmiş ülkelerin yatırımlarına yardımcı olan, onları güçlendiren bir ülke olduğu yönünde. Keşke Kanada'da yaşasak klişesi de bu ülkeye dair en bilindik argümanlardan biri. Ancak çok sayıda insanın unuttuğu bir gerçeklik var ve biz de bugün bunu konuşacağız. Kanada, Afrika'dan enerji ve maden kaynaklarını resmen çalıyor. Dünyada oluşturduğu algıdan öte, bölgeden istediklerini almak için iç savaşlar çıkaran ve çatışmaları finanse eden bir ülkeden bahsediyoruz. Maalesef çıkarlar söz konusu olduğunda bunu gören ülkeler de sessizliğini sürdürüyor. Afrika kıtasının ne kadar değerli olduğunu daha önce GZT içeriklerimizde detaylıca konuşmuştuk. Elmastan uranyuma, kobalttan petrole kadar onlarca değerli kaynak büyük bir yeraltı zenginliğine tekabül ediyor. Karşımıza çokça zengin bir kıta getiriyor. Maalesef bu zenginliklerin kaderi yabancı özel sermaye güçleri tarafından halkın elinden zorla alınmaya devam ediyor. Kanada, Afrika'nın mineralleri üzerindeki egemenliğini korkunç bir seviyeye taşıdı. Hatta bu konuda oldukça saldırgan bir tavırla enerji ve maden kaynaklarına hücum ettiklerini dahi söyleyebiliriz. Sözde medeni ülkenin bu davranışları da herkes tarafından bilinmeli ve yaklaşımlar da bu eksende oluşturulmalı. Sessizlik Afrika'ya verilen zararı artırmaktan öteye geçmiyor. Kanada hükümeti, iş dünyasına ait her türlü girişim ve hizmetin özelleştirilmesi, endüstriyel kalkınma ve maden arama sözleriyle Afrika'da resmen cirit atıyor. Bu konuda oldukça gülünç bir oluşumları bile var. Kanada Afrika Yatırım Fonu. Bu tip girişimlerle Afrika'daki yatırımları kılıfına uyduran ülke, her geçen gün daha çok paranın muhatabı haline geliyor. Kendilerine ait neoliberal ilkeleri kıta vatandaşlarına dayatıp onları yoksullaştıran Kanada, kar güdüsünden asla vazgeçmiyor. İnsan hakları söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan ülkelerin ışıklarını Kanada'ya da çevirmesini bekliyoruz. Bir kıta düşünün. Altın, platın, kömür, demir ve elmas madenleriyle dolu olsun. Nereye adım atsan altı çok değerli bir kıtadan bahsediyoruz. Burası tabii ki Kanada gibi bir ülkenin iştahını kabartmak için gayet yeterli gerekçelere sahip hale geliyor. Kanadalı maden şirketleri Afrika'ya tam da bu nedenle hücum ediyor. Dünyanın en zengin 10 maden şirketini sıraladığımızda 4 farklı Kanada şirketiyle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bu zenginliğin en güçlü kaynağı da Afrika kıtası. Barrick Gold, Kinross Gold, Goldcorp, Agnico Eagle gibi şirketler Kanada'nın maden gücünü artırırken ne tesadüf ki tamamı Afrika'da yoğun biçimde çalışmaya da devam ediyor. Kanada'nın Afrika'daki öncelikli adım tarım alanlarını yok etmek,
temel amaçları toplumları yerinden edip zorla çalıştırıp ekosistemleri baştan aşağı değiştirmek, yani kendilerine güçlü bir yaşam ve var olma alanı aramaktan asla vazgeçmiyorlar. Kanada şirketleri burada elde ettiği gelirlerin hiçbirini vergilendirmiyor ve dünyanın gözü önünde büyük ölçekli bir vergi kaçakçılığı suçuna imza atıyor. Tabii bu suçun en önemli sonucu da fakirleşmiş bir Afrika oluyor. Şimdi size bir soru soracağım. Kamu kaynağı olan Afrika'daki maden kaynaklarını özel şirketlere korutmak nasıl bir mantık? Afrika'da bizzat bu yapılıyor. Tam burada kimi kimden koruyorsunuz sorusunu sormanın tam zamanı. Öncelikle Kanada hükümetin Afrika insanını da yakından takip edip sömürü düzeninin bir parçası haline getirmeye çalıştığını söyleyelim. Ekonomik sürdürülebilirlik programı gibi göstermelik girişimler Afrika halkını iş gücü için istenen seviyeye getirmek amacıyla eğitmeye çalışıyor. Bu eğitimin odak noktası tabii ki Kanada şirketlerin kar marjını artırmak. Afrika'nın kamu kaynakları Kanada tarafından özelleştirilip sahipleniliyor. Kanada, Afrika kıtasını suistimal ederken kıtanın liderleri bunların gerçek yatırım hamleleri olduğunu düşünüyor. Afrika'da büyük bir büyüme görülse de söz konusu kaynaklardan elde edilen gelirler kıtadaki yolsuzluk, dev şirketlerin yaptığı gizli ve uzun vadeli anlaşmalar, çatışmalar ve siyasi krizler nedeniyle halka yansımıyor. Neokolonyalizm her zaman en sert şekilde eleştirilmeli ve hiçbir koşulda asla hoş görülmemeli. Bu gerçek bir sorun. Kanada, Afrika'nın doğal kaynaklarını sömürmeyi de yeterli görmüyor. Dünyada nadir bulunan ağaç ve bitkileri de yasa dışı yollarla Kanada'ya kaçırmaya çalışıyor. Evet, bildiniz, düpedüz bir hırsızlıktan bahsediyorum. Okaliptüs, tıp, eczacılık ve sanayide, aromatik ve kösele yapımında kullanıldığından fazlaca değerli ve Kanada bu değere de tabii göz dikmiş durumda. Okaliptüs ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletip sivrisinek ve zararlı böcekleri de uzaklaştırma özelliğine sahip. Tüm bunlar muhteşem bir pazarlama ağı oluşturmak için gayet geçerli gerekçeler. Büyük ölçekli okaliptüs ve çam tarlaları Güney Afrika bölgesinde ve özellikle Güney Afrika, Swaziland ve Zimbabwe'de yoğunlaşmış ve Mozambik'te genişliyor. Her biri de direkt olarak Kanada'nın radarına girmiş oluyor. Radardaki değerler yavaş yavaş yok edilip tekelleştiriliyor. Kanadalı yazar Alain Denault, Kara Kanada, Afrika'da Yağma, Yolsuzluk ve Yasa Dışılık isimli bir kitap yazdı. Bu kitap tabii adamın hayatını da kararttı. Sürekli davalarla yoruldu, bunaldı. Ancak bir gerçek değişmedi. Bu kitap Kanada'nın Afrika'daki tüm hukuksuzluklarını bir bir ortaya koydu. Kitap, Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda muazzam karlar kaydeden Kanadalı madencilik ve petrol şirketlerinin siyasi ve finansal olarak nasıl desteklediğini net biçimde gösteriyor. Binlerce sayfada kayıtlara geçirilen yağma, yolsuzluk ve insanlık suçları resmen tüyler ürpertici. Bu kitabı da sizlere mutlaka öneriyorum. Her neyse, bahsettiğimiz tüm bu unsurlar üzerinden kıta ülkelerine ciddi bir baskı uygulanması söz konusu. Kanada hükümeti bu baskıyı Afrika ülkelerine neoliberal ekonomik reçeteleri takip etmeleri için uygulamaya çalışıyor. Kanada'nın Somali, Ruanda ve Kongo'yu içine alan çevre katliamı sonucu, iklim değişikliğine karşı kayıtsızlığın giderek artması sonucu çok sayıda Afrikalı için açlık, ölüm cezası anlamına geldiğini gösteriyor. Afrika ülkeleri farklı ülke, şirket ve odaklar tarafından bilfiil sömürülmeye devam ediyor. Yukarı Kanada'dan Nouvelle Fransa'ya, Nova Scotia'ya toprakların kirlenmesine ve halkların yoksullaşmasına kadar olan tüm gerçekler apaçık biçimde karşımızdayken
Bu mesele bir tarihi gerçeklik haline gelmeyi başarmış durumda. Afrika kanı resmen kölelik ve çıplak emperyalizm yoluyla aktarılmaya devam ediyor. Bu kader yıllar içerisinde çeşitli yöntemsel değişiklikler gösterse de gerçek hiç ama hiç değişmedi. Birileri bu kıtanın değerlerini bu kıtanın elinden almayı birincil vazife haline getirmiş durumda. Barrick Gold, Orezone Gold gibi madencilik devleri Mali, Senegal, Zambiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso ve diğer ülkelerdeki gibi büyük hasarlara yol açtı. Bir örnek vermek istiyorum. Zambiya'da Kanadalı Barrick Gold'dan Barrick Lumwana, Kanada'daki First Quantum'dan Kansanshi, bakırın tüm madencilik faaliyetlerini kontrol eden 4 şirketin diğer ikisi İsveç'in Glencore ve İngiltere'nin Vendata'sı parçası konumunda. Bu durum her Afrikalıyı korkutmalı. Çok sayıda aydın bu tehlikeye dikkatleri çekse de kamuoyunda ve devletler vicdanında herhangi bir karşılıktan çok uzak durumdayız. Kulaklar sağır olmuşken biz ses düzeyimizi mutlaka artırmalıyız. Bugün detaylıca konuştuk. Bir iyilik temsilcisi olduğunu iddia eden ülke Afrika'nın resmen kanını emiyor. Biz gücümüz yettikçe gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Fransa ve İngiltere, hatta Batı ülkelerinin büyük bir kısmı, hatta Çin, Afrika'yı sömüren çok sayıda ülke mevcut. Ancak tüm bu ülkelere ek, dünyaya iyilik timsali olarak gözüküp sömürü konusunda hiç de geride kalmayan bir ülkeden bahsetmek istiyorum. Evet, Kanada'yı konuşacağız.